Evet sayın seyirciler, Köy TV ekibi olarak yeni bir sektör haber programıyla karşınızdayız. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Rize'deyiz. Özellikle organik tarımla ilgili ciddi manada uygulama yapılan bir yer biliyorsunuz. Bakanlığın bu noktada aldığı bir karar var. Önümüzdeki yıldan itibaren tamamen bu bölgede organik tarıma geçiliyor. Dolayısıyla Rize denilince aklımıza gelen ilk ürün çay. Bizde çayla ilgili arkamızda Çaykur'un deneme sahası var. Burada firmaların yaptığı denemeler neler? Bunları sizler için ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bugünkü buradaki çekimimiz Ekosol Farm firması ile beraber yapıyoruz. Biliyorsunuz solucan gübresi denince Türkiye'de akla gelen ilk firma Ekosol Farm. Yanımızda Sayın Yakup Canik Bey var Ekosol Farm'dan. Yakup Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Güzel bir Karadeniz gününde beraberiz. Evet, nadir bulunan güneşli bir gün. Evet, Karadeniz'de çünkü her dakika her saniye hava değişir. Tabii öncelikle programa başlamadan önce ben sizden Ekosol Farm'ı artık herkes tanıyor, biliyor ama... Biz de Ekosol Tarım olarak bu çalışmanın içinde bulunmaktan gurur duyuyoruz. Evet. Şu bir realite. Sonuçta buradaki çayla uğraşan insanlar yıllarca kimyasal gübrelerle bir şekilde ürün yetiştirmişler. Tabii insanların baktığı en büyük nokta şu. Biz ne kadar bir oranda kimyasal gübre kullandık, ne verim aldık. Bununla beraber şu anda organik tarım dediğimiz tarımda organik gübrelerin etkileri neler? Bunları görmek istiyorlar. Şu andaki sonuçlarımız nasıl gidiyor? Bu konuda biraz detaylı bilgi verirseniz. Tabii, şimdi aslında olaya başından bakmak gerekiyor. 1930'lu yılların başından itibaren bu bölgede çay tarımı yürütülüyor Cemil Bey. Ve bu arazilerde yaklaşık 800 bin dekarlık bir arazide çay yapılıyor. Yıllık çay rekoltesine baktığınız zaman ortalama 250 bin ton civarında bir çay üretiminden, yani Karadeniz insanının bize söylediklerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Kimyasaldan arındırılmış bir Karadeniz toprağında organik gübre desteğiyle 800 bin dekardan 250 bin ton yerine 500 bin tona yakın kuru çay üretebiliriz ve dünyaya biz çay satabiliriz. Bence bu çok önemli bir ayrıntı Cemil Bey. Bunun için çok ciddi bir mesai harcıyoruz. İnsanlara anlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz, gösteriyoruz, denemeler yapıyoruz. Sonuçlarımız gayet iyi. Bunun için daha da çok yolumuz var. Tabi burada asıl problem şu. Çaya biz bir işin hakikati ticari emtia olarak çok uzun zamandır bakmadık. Yani böyle bir hastalığımız var. Şimdi ben de Karadeniz'de olmam nedeniyle çayı insanlar normal babadan kalmış. Yeni bir ırk yok, yeni bir çalışma yok. Üniversiteler bu konuda gerektiği gibi maalesef Türkiye'de bir çalışma yapmadı. Bunlar yine toprak yapısı, toprak analizi. Şimdi burada çay üreten 10 çiftçiye sorun 9'u toprak analizi yapmamış. Dolayısıyla biliyorsunuz aşırı kimyasalların yağmur sularıyla toprağa karışması, ağır metal olup içme suyu yolları insanların bünyesine gitmesi ve kanser vakaları da ortada. İşin hakikati Türk tarımında baştan sona kadar bir yeniliğe ihtiyaç var, bir silkelenmeye ihtiyaç var. Biz artık tarımı bir baba mesleği, bir dede mesleği olarak değil de bir iş olarak görmek lazım. Bu konuda da çay da çok önemli bir ürün. Ben hemen bu konuyu şu soruyla bağlamak istiyorum. Şimdi burada arkada da gördüğümüz üzere birçok firmamız var. Gerek mikrobiyal gübre, gerek organik mineral gübre üreten. Tabi burada solucan gübresi olarak birkaç firmamız var. Buradaki etkileri nasıl? Diğerleriyle biraz kıyaslarsak. Tabii ki. Yani solucan gübresini diğer gübreler duruyorken niye insanlar tercih etsinler? Aslında o kadar güzel, o kadar doğru bir noktadan gidiyor. Bizimle beraber şu an 3 tane kurumuz. Şimdi bölgede bulunan yaklaşık, çay türü olarak söylüyorum bunu, yaklaşık 12 tane ırk var Cemil Bey. Ya da klon var. Mutasyona uğradığı söyleniyor, anlatılıyor. Ve biz bu bölgede bir çalışma yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sonucunda dönümde, rekolte olarak söylüyorum, 700-750 kiloyla 1600 kilo arasında değişen oranlarda rekoltelere ulaştık. Hiçbir kimyasal kullanmadan hem de. Bu yeni bir sonuç değil bizim için. Biz geçen yıldan beri buradayız. Evet. Şimdi burada 700-750 kilo ile 1600 kilo arasında çok ciddi farklılıklar var. Bölgeyi sayabilirsiniz bunda. Rakım farklılıklarını da sayabilirsiniz. İşte cephe, kuzey cephe, güney cephe, bu tarz ayrımlar da var bölgesel olarak. Bunları da sayabilirsiniz. Ama bunların dışında çay ırkının da bu 12 tane klonun arasındaki çay ırkının da verimliliği ve rekolteyi belirleyen temel unsurlardan bir tanesi olduğunu biz gördük. İçlerinde çünkü örneğin yine kimyasalla
bizim aramızdaki temel farklılıklardan bir tanesi, yine ekosel olarak yaptığımız bölgedeki çalışmalarda çayın kalitesini arttırmak adına çay ekstratı dediğimiz bir ayrıntı var. Ve çok önemli bir ayrıntı. Dünya buna çok dikkat ediyor çünkü. Bölgenin ortalaması %35'lerde. Ekosel olarak yaptık çalışmalar. Şu andaki çay ekstrat oranlarımız %43'leri bulmuş durumda. Bu çok ciddi bir oran. Bu bizi de mutlu ediyor. Çayın üreticisini de mutlu ediyor. Ekosel olarak diyoruz ki hiçbir şey için geç kalın. Peki son olarak ben şunu sormak istiyorum. Güzel bir söyleşi oldu. Burada tabii bize otomatikman izleyicilerimiz şunu soracaklar. Solucan gübresinin çayda uygulama ölçüleri. Şimdi biz burada sıvı olarak uygulama yaptık. Arkadaki bahçede öyle dediniz. Genel manada izleyicilerimizin anlayacağı dilden dönüm veya dekar başına katı mı uygulanacak, sıvı mı uygulanacak, hangi sürgünler arası uygulanacak? Bir de kısa bir uygulama ile ilgili Tabii. kullanım kılavuzu da verelim. Onu bitirelim. Tamam. Biz burada sıvı uygulamaları sezonun ilk başından itibaren yapmaya başlıyoruz. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var. Diğer ürünlerden farklı olarak. Baştan söyledim ya, çay gerçekten çok başka bir bitki. Azot ihtiyacı çok yüksek olan bir bitki. Ama bu azot oranı yüksek olması ona illa azotu dayatmamız anlamına gelmiyor. Azotu almasını sağlamamız gerekiyor. O yüzden biz Ecosol Farm Liquid Worm Fertilizer'ı, sıvı solucan gübremizi birincisi ilk sürgün döneminde bir uygulama yapıyoruz. Yapraktan sıvıyı ve aynı zamanda da köklerine vererek. Ne kadar veriyoruz orada? Burada dönüme 2 litre veriyoruz. 2 litre veriyoruz. Evet. Sonrasında bir hasat yapıyoruz. Sonrasında yeni filizlenme döneminde, ikinci hasat dönemine gelmeden daha yeni filizlenme döneminde tekrar araziye giriyoruz. Ve yine aynı oranlarda çaya aynı uygulamayı tekrar yapıyoruz. Sıvı solucan gübresini yine üstten, yapraktan veriyoruz ve yine köklerine inmesini sağlıyoruz. Köklerden de uygulama yapıyoruz. Aynı uygulamayı 3. hasatta da yapıyoruz. Burada dönüme olan maliyetimiz yaklaşık olarak 5 ila 6 litre arası. Maksimum. 5 litre diyebilirsiniz buna çok rahatlıkla. Şimdi kimyasal gübreyle kıyaslandığı zaman maliyet olarak da çok farklılık arz etmiyor aslında. Çünkü burada insanlar zaten dönüme en az atan insan 100-150 kilo atıyor. Burada birçok arkadaş, birçok firmada şahit olmuştur. 150 kilo atan, 200 kilo, 250 kilo atan insanlar var. Ve bunlar çok ciddi maliyetler. Evet. Hem maliyet açısından sıkıntı, hem toprak açısından, ülke açısından, ürün açısından, coğrafya açısından, bütün canlılar açısından sıkıntı. Biz diyoruz ki öldürmeyelim, hiçbir şeyi öldürmeyelim, yaşatalım aksine. O yüzden organik gübreyle ben biliyorum ki burası başa dönecek. Yani daha verimli olduğu dönemlere, evet, daha katma değeri yüksek, çay ekstrat oranları yüksek, kaliteli, aromatik çayların üretileceğini ben biliyorum. Buradaki birçok insan biliyor. Firmalar da biliyor. Bu kadar firmanın buraya geliş sebebi sadece ticari değil, emin olun değil. Bizim de değil. Evet, solucan gübresi denilince akla sadece bahçelerde kullanılan, saksılarda kullanılan bir ürün değil. Artık solucan gübresi geçen farklı bir firmanın çekimlerinde de söylediğimiz gibi buğdayda, ayçiçeğinde, çayda, sanayi tipi ürünlerde kullanılıyor. Dolayısıyla buralarda da çok ciddi sonuçlar elde ediyor. Ama yine söylüyorum, lütfen sektörde ciddi bir kirlilik var. Her solucan gübresi üretiyorum diye solucan gübresi üretmiyor. Solucan gübresi, aşağıda söylediğim gibi, biz de her zaman bu ülkenin topraklarından yanayız. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sektör Haber programının sonuna geldik. Bir sonraki Sektör Haber'de tekrar karşınızda olmak üzere.